Her türlü şerefsizliği yaparım burada. Bu var ya, şerefsiz bir adam bu. Bence bunları anlatmanın vakti geldi. Bak burada Vallahi yanlış anlatmayacağım. kavga çıkacak. Bak. Vallahi yemin ederim yanlış anlatmayacağım. Ben de Murat'a şerefsizlik yapıyorum. Kapatlara Ben de Murat'a şerefsizlik Oğlum yapıyorum. beni çarparım lan seni. Yalan Dedektörü'nün en çok beklenen bölümlerinden birine hoş geldiniz. Konuğumuz Murat. Bravo. Murat'la şahsım uzun zamandır konuşmuyordu. Küstük. Kanlı bıçaklıydık. Doğru. Ben kaldım. Doğru söylüyor. O yüzden yalan Bunu dedektör. niye şimdiden taktın koluma sen? Onu şimdiden taktım çünkü ne bileyim arada konuşurken Yapma. yalan bir şey söylersin, Yapma, insanın bir şimdi çarpası yapma, gelir yapma falan. Şimdi yapma. Bir görelim ama çalışıyor mu çalışmıyor. Tamam, sen Bak de sen onu görelim. birazcık Sen- gevşettin sen onu. Bir dakika. Sen onu gevşettin. Ben bir kere vurayım mı? Hayır ben. Aleti Elini kolunu. Yapma lan. Ama Yapma. 25 acıtmaz. Bak yapma. Hayır acıtır. Yapma lan ya. Yapma lan ya. Nasıl oldu bu? Murat! Nasıl oldu? Hayda. Nasıl oldu bu? Barış Hoca'nın mı bu? Barış Hoca'nın mı Murat? Değil değil. Murat Barış Hoca'nın mı? Yok çık çıktı çık. Kıramaz. Hayır Meryem bir dur. Basma. Mıncı dokunma! Dokunma! Barış abi çok özür dilerim. Barış abi, Hoca bizi öldürecek. yanlışlıkla oldu. Barış Hoca'yı bilmeyenler varsa bir de fotoğrafını koyun şöyle de bir ne kadar öleceğimizi bilelim. Çok hata, çok yanlış. Birazcık bizle empati kurun. Stüdyoda gergin dakikalar. Murat, Efendim canım. Yalan Dedektörü'nün en çok beklenen konuklarından biriydin. Özellikle herkes bizim neden konuşmadığımızı, neden küstüğümüzü, neden kavga ettiğimizi merak ediyordu. Bu var ya. Bu var ya şerefsiz bir adam bu. Dur daha girme. Sorulardan sırayla gideceğiz ama artık bu soruya da ilk defa burada cevap veriyor olacağız. Neden küstük? Neden barıştık? Nasıl barıştık? Barıştık mı? Barıştık. Her şey bir yalan. 1,5 yıldır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hala nefret ediyorum. Evet, yalan dedektörümüz olmadığı için Murat'ın verdiği cevapların doğruluğunu tespit edecek 2 tane dedektör gibi dedektör, adam gibi adam, gerçi kadın gibi kadın. Meryem Can'la Ömer Şanlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat'cığım, Efendim. hazır mısın? Ben Murat? hazır değilim, gerildim ben. Şu an oklar bana doğruldu. Çok gerginim. Bu sorular hem benim hazırladığım hem de takipçilerimizden, senin takipçilerinden de benim takipçilerimden de gelen sorular. Gelsin. Ne diyeyim? Ya ben yalan söyleyen bir insan değilim. Niye panik oldum ya? Allah Allah. Yalan. Hayır. Murat'cığım hazırsan ilk Hazırım. sorumuzla başlıyorum. Bu soruyu Abdü sormuş. En sevdiğin arkadaşın kim demiş? Abdü herhalde burada onu söylemeni bekleyerek bu soruyu sormuş. Şu an ne desem çarpılacağım. Abdü. Abdü cevabı Dur daha değil. Yalan. Yalan. yalan diyorlar. Abdü'ye... Abdü'ye bir şey diyecektim. Abdü dememiştim henüz ama Abdü diyecektim yine. Ama cümleye Abdü ile başladın ya. Tamam. Kim diyecektin ya? İnsanın bir tane en sevdiği arkadaş olmaz ki. Birkaç kişiyi çok sever. Abdü de onların arasında yani. Abdü de en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Abdü ilk onda yoksun Abdü. Yani ben şahsen Abdü ile Meryem'i veya Meryem'le Ömer'i yarıştırmak istemem şahsen yani. Hiç Meryem'le kavga ettiniz mi? Gerçek kavga etmedik de böyle ufak şeyler oluyor. Mesela o beni sinirlendiriyor. Sonra ben ona bağırıyorum. Ben ona bağırınca o da bana Ben yorum bağırıyor. yapabilir miyim? Murat çok kindar bir insan. Aynen. Hiç Bunu unutmam. anlamanız gerekiyor. Orkun da biliyor bence. Çok iyi biliyorum. Ben bir yıl boyunca konuşmadık yani. Daha nasıl bir kin tutacaksın? Çok ufak bir şey yaptığında mesela belli etmiyor ama içine atıyor. Kin doluyor böyle, doluyor. Sonra abuk subuk hareketler yapıyor. Sen de diyorsun ki niye böyle bir şey yaptı ki bu çocuk şimdi? Şeytan. Niye kindarsın Murat sen bu kadar? Ben atarım her şeyi. İntikam alana kadar. Yani kavga ettiniz mi? Yok etmedik. Etmediniz. Siz de onaylıyorsunuz bunu. Ben onaylıyorum. Ben bildiğim yok zaten bu konuda. Tamam ben de çarpmıyorum o zaman. Çarpma bir zahmet. Ve çarpmıyorum. Peki bir şey olsa Meryem'i mi tercih edersin, Orkun'u mu tercih edersin? Pardon, kurtarırsın. Uçurumdan düşüyoruz. Meryem'le ben yan yana 2 ayrı uçurumda düşüyoruz, tamam mı? Ben tek elle tutunmuşum, Meryem tek elle tutunmuş. Hangisini kurtarayım? Kesin Meryem'i kurtarır. Eskiden olsa beni kurtarırdı. Eskiden olsa kesin beni kurtarırdı. Şimdi Meryem'i kurtarır. Değil mi lan?
Evet mi? Yapacak bir şey yok Orkun yani. Çarpıyorum ben o zaman. Doğru söyledim. Doğru söyledim. Peki Ömer'i mi kurtarırsın, Meryem'i mi kurtarırsın? Her türlü Bu çarpacak. sefer kesin çarpılacak. Kesin çarpıldı bu sefer. Yani sen çarpmasa ben çarpacağım. Çarpacak evet. Şimdi Ömer'i çok severim. Politik cevaplar geliyor evet. Ömer canımdır. Murat ben evleneceğim bak. Şey diyeceğim, Ömer ağır bence tutamaz. Şimdi arkadaşlar Ömer'i tabii ki de çok seviyorum. Ama şimdi Böyle Meryem'i, başladığına göre Meryem'i bence. Meryem'in daha çok takipçisi var bir kere. Meryem'i de çok seviyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi bu adam ne zaman evleneceği çok belli. Çok yakın zamanda evlenecek. Bunun evlenmesine ramak kaldı. Yani Ben haftada bunu... bir kere göreceğin adamı kurtarmazdım mı diyorsun? Hayır, Kurtarmam mı diyorsun? bu adam yani? evlenince ben bu adamın hayatında pek önemli bir yerim olmayacak. Çünkü karısı olacak, belki çocuğu olacak. Ulan karısı çocuğu olacak adamı kurtarmıyor musun sen uçurumdan? Böyle bakmaz lan. Sen nasıl bir insansın? Hayır bir dakika yani. Şu an yok. Şimdi Meryem'i kurtarıyorsun. Bir de şimdi hem Meryem'e hem sana gelen sorularda şöyle bir şey var. Murat'la Meryem'in arasında bir şey mi var? Şimdi hani senin uçurumdan her gün evinde kalan adamı değil, en yakın arkadaşını değil de Meryem'i kurtarıyor olman kafalarda böyle bir soru işaretini de uyandırmadı değil. Şimdi Orkun'cum bir kızla erkeğin arasında yakın bir ilişki olması için illa bir husumet mi geçmesi gerekiyor? Hayır kesinlikle geçmesi gerekmiyor ama Bizim seninle izleyicilerden... aramız çok yakındı. Bizim aramızda bir husumet mi geçiyordu seninle? Geçebilir. Geçmedi ama yani. Yani illa geçmek mi zorundaydı? Geçmiş kadar olmuştur ama. Biz mesela Ömer'le aynı yatak... Doğru söylüyor. Geçmiş kadar. Bizim izleyicilerimiz şunu algılayabiliyor. Sizi aynı videoda görünce böyle bir şipleme kavramı var ya. Aynen. Önceden de ikinizi çipliyorlardı. Bizi hala şipliyorlar. Onu da soracağım. Orkun'la aranda bir şey var mı diye de soracağım yani. Onu da merak ediyorum. Varsa çünkü nasıl bir şey var? Onu ben de Ben de merak bilmiyorum. ediyorum. Allah Allah. Var mı? Yok Yok. mu? Yok. Tamam. Uçurumdan kimi kurtarıyorsun sen? Bunu kurtarıyorum. Çünkü komşuyuz. El kaldırıyor musunuz Hayır buna? komşuluğu da geçtim. Bak ikisini de çok seviyorum ama kurtardığım zaman daha çok işime yarayacak. O yüzden ben Murat'ı çarpmıyorum. Titreşim moduna alıp birazcık seni titretiyorum. Neden? Ödül mü bu? Bir dakika. Asıl konumuza geldik bence. Artık yerindeyiz. Murat'la Orkun neden kavga etti? Neden bir yıl konuşmadı? Nasıl barıştı? Aralarında ne husumetler geçti? Bu en çok gelen sorular bunlar gerçekten. Görüşmediğimiz süre boyunca beni özledin mi? Arkamdan konuştun mu? Aramak istedin mi beni? Gibi bir sürü soru var. Bence bunları anlatmanın vakti geldi. Sor tek tek. Biz neden küstük? Çok kısa aslında özet geçmek gerekirse Murat benim oturduğum eve taşındı. Ben oradan taşınıyordum. Ben de işte... Yine yanlış anlatacak bak. Niye? Ben o evden Yine çıkıyordum. yanlış anlatacaksın. Sen de Orkun İstanbul'da anlatsın ev ama. arıyordun. Bak burada Hayır, vallahi kavga- yanlış anlatmayacağım kavga ya. çıkacak bak. Vallahi yemin ederim yanlış anlatmayacağım. Eski evimde oturuyordum. Oradan taşınacaktım. Sen de İstanbul'da bir ev bakıyordun. O eve taşınman senin için de mantıklıydı, benim için de mantıklıydı. Çünkü ben kiracı bulmak istemiyordum. Sen de bildiğin, sevdiğin daha önce oturulmuş, hazır, eşyalı bir eve Aynen. taşındın. Elektriği, suyu, doğalgazı kapatmayı unutmuşum evdeki. Ne kadar anlatıyorsun ben anlatayım mı? Lütfen. Bir türlü buyurun. anlatamadı. Tamam lütfen anlat. Evet. Kapatmayı unutmuşsun değil. Bu depozitoyu da almadı. Bir de elektrik, su, doğal Depozitoyu da mı almamışım? hala almadın. Ver lan depozitomu! Vermiyorum. Ver lan depozitomu! Kavgalıyken, Şerefsiz ya! Kavgalıyken senin bisikletini de sattık biz. Doğru. Abi Murat'ın evinde Murat kilo versin diye ben ona elektrikli bisikletimi bıraktım. Biz elektrikli bisikletimi sattık. Yalan söylüyor yine. Kilo vereyim diye bırakmadı. Ben bir yıl sonra kilo verme fikrine başladım o bisikletle. O ona Hayır sen bana dedin ki bırak dedim ben ofise bununla gider gelirim Hayır, dedin. benim evde o aylarca durdu. Ben baktım aylar sonra kilo verebilirim ben bununla dedim, kullandım. Evde sehpayı bıraktı, masayı bıraktı, dolabı bıraktı. Dolabı istedi, vermedim. O ayrı konu. Yani bunların hepsini bıraktı. Bisiklette sürekli fazlalık duruyordu. Kilo vereyim diye bırakmadım. Hayır oğlum sen biniyordun o bisiklete. Biz Biniyordum. görüşüyorken sen hep biniyordun o bisiklete. Ama aylarca binmedim hiç. Aylarca sen onu ben evi taşıyayım sonra alacağım dedim. Ben de onu hep beklettim. Sonra baktım almıyor, dedim kullanayım anasını satayım. Tamam peki. Devamı. Faturaları ben Ha, faturaları kendi üstüme almayı kendi Kendi üstümden üstüne- çıkarmayı unutmuşum. Ben anladım. Ben hala otomatik ödemede senin evin faturalarını ödüyormuşum. Öyle bir şey vardı evet. Ben buna dedim elektriği, faturayı, zartı zurtu üstüne alma, ben onları ödeyeyim dedim. Çünkü gittin açtırdın ettin falan filan bir sürü tantana. Anlaştık ama ben 3-4 ay ödemeyi unuttum. Bir gün Meryem bana geldi şey diyor ya diyor Murat'ın evine gittim. Sen daha taşımamıştın Murat'ın yanına. Kış ortası klima açtırıyor. Nasıl Orkun ödüyor aç ya diye klimayı açtırıyormuş. Kış ortası
Arkası klimalar. İşte nasılsa Orkun doğalgazı sonuna kadar açmalar. Elektrik bütün ışıkları açık bırakmalar. Nasılsa Orkun ödüyor deyip. Ben de farkında değilim otomatik ödemede olduğunu. Ödediğimin 4-5 ay bu böyle gitmiş. Sonra ben bir eşeklik ettim. Sinirlendim artık. Doğalgazı kapattım. Hayır. Bahsettiği olaylar olduktan sonra bu beni aradı. Ama o zamanlar hani çok yakınız. Fazla yakınız. Haftanın 3 günü görüşüyoruz. Bir de hani Meryem'e söylemişim. Aç ne olacak Ulan diye. her şeyi kitlemişsin bana. Her Şu an şeyi- senin bana 15 bin lira borcun var. Hayır lan. Yok öyle bir şey. Ben o zamanlar hesapladım yaklaşık 900 lira falan. Bisikleti satmışsın. Ha. Depozitoyu almışsın. Ulan depozito benim hakkım bir kere ev sahibinden almayı almamışım. Benim salaklığım sen de kendi cebine al. Olan evin ağzına s**mışsın. Ne Her yapmışım? yer boyalar. Onlar hep depozito masrafı. Boş ver oraya girme. Sonra bu beni aradı. Ama gülerek. Ya şerefsiz sen bana kitlemişsin faturaları falan. Ben de kahkaha atıyorum. Ha 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 ha. Hani arkadaş arkadaşa itlik yapıyor. O olay orada kapandı. Bu dedi ben dedi şirketten keseceğim dedi. Ben de kes lan ne olacak dedim. Bitti hani. Gram Öyle mi dedin? Evet. Kesmedim, bir kuruş kesmedim. Kesseydin ya salak. Kesmedim. Lafını yapmazdık şu an bu Kesmedim. muhabbet olmazdı o zaman. Kesmedim evet. Neyse sonra aradan aylar geçti. Biz başka bir sebeple aramız ufak açıldı. Onu da bahsetmeye gerek yok burada. Benim Ama Murat'a söylemiş Ya, oldu. hayır ondan önce. Benim ufak bir eşekliğim oldu. Yani ben buna haber vermeden bir şey yaptım. Küçüklü küslüklü. Sonra bu biraz bu çıkardı. Gitti bana edilmeyecek bir laf söyledi başka olayla alakalı. Hani sonra da elektrik fatura olayını bu gerizekalı olduğu için yeni olmuş gibi. Şu anda anlattığı gibi yeni olmuş sandı. Benim elektriği doğalgazı kesti. Ben de dedim kerim yani. Benim sinirlerim iyice bozuldu. Ama ben o doğalgazı elektriği kesene kadar ben onları yine ödemişim. Yok o yalan işte. Yok öyle bir şey. Çünkü ben 6 ay doğalgazı ödemiyordum kesiliyordu. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu çocuk doğalgaz kesildiğinde çok zor durumda kaldı. Evet, banyoda kalmış, evet. Benim evime geldi dedi ki duşa girebilir miyim falan dedi. Ulan senin evine geldi 3 mahalle yana gitti sanki. Kapısını açtı, senin kapını Öyle açtı, deme. duşa girdi. Ya tamam evet benim doğalgazı kesme neyse tamam. Hayır kessin haber ver it. Abdü benim evde. Abdü benim evde. Abdü tuvalete girdi sifona basınca Oğlum fark benim de etti. kafam atmış artık sağdan soldan duyuyorum. İşte Murat elektriği açtırtıyor, ışıkları kapatmıyor, kalorifer klima sürekli açık. Nasıl Orkun ödüyor diye şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya sen şahitsin. Benim de artık dedim yeter artık yani dedim. Kaç kere kesildi ben Kesildi. ödemediğim Kaç için kere ya. kesildi kendi ödüyordu. Bak ben bunu gidip Orkun'a söylediğimde bu olay çok eski, daha Murat'la kankadayız arkadaşlarız. Zaten Tabii, hemen tabii. konuştular, çözdüler bu elektrik kesme durumu. Evet, Bu olaydan şu anda çarpıtıyor. 1,5-2 sene sonra oldu hatta. O zamanlar biz bu itle çok yakınız arkadaşlar. Murat benim çok yakın arkadaşımdı eskiden. Gerçekten üzülüyordum ve Murat'la barışmak istiyordum. Sen ne düşünüyordun o zamanlar? Ben üzülüyordum. Birbirimizi görüyorduk, selam vermiyorduk. Ruhi'nin düğününde selamlaşmadık ya şerefsiz. Evet. Ruhi'nin düğününde çok ayıp ettim. Elimi uzattım, elini çekti gerizekalı. Çok Aynen. üzdü beni. Bir de elim şöyle duruyordu böyle geri çektim. Bir de milletin içinde ne kabalık. Ne kabalık. Şimdi şöyle oluyor ben üzüldüğüm zaman üzülmüyorum bunu sinire çeviriyorum. Evet, kindarsın birazcık. Aynen evet. o yüzden üzüldüm Evet. diyemem sinirlendim. 1,5 yıldır Evet. sinirliyim ben, Ben üzgünden üzgündüm. ziyade. Ben üzgündüm. Ya tabii diyordum barışsak iyi olur da bu it diyordum uğursuz. Bunda bu da diyordum adam değil bunda nasıl barışacaksın diyordum. Bununla diyordum nasıl barışacaksın yani. Murat ya. Yani, yani eğer diyordum bir gün anlarsa eğer hatasını diyordum o zaman barışırız diyordum barıştık. Barıştık, nasıl barıştık? Ya dövme yüzünden değil tabii şu dövmeye bakayım mı nerede o? Murat seni seviyorum. Barışın oğlum manyak mısınız lan? Bunun üstüne barışacağız artık, ne yapalım? Bence de adamın adı... Murat gel barışalım, yapacak bir şey yok. Aynen. Adını vücudumda taşıyorum artık hayatımın sonuna kadar. Dövme yüzünden değil tabii balkonda konuştuk. Evet. Karşılıklı bir Ben iletişim bu dövme kuruldu. yapıldıktan sonra dedim artık hani madem de dövmesi yapıldı bunun bizim bir yıldır konuşmuyoruz. Konuşma zamanımız geldi. Aynen. Gittim Murat'a. Ben dedim özür dilerim Murat dedim. Böyle şeyler yaşadık dedim. Senle de çok yakın arkadaştık dedim. Özür dilerim dedim. Murat da benden özür diledi. Sarıldık, öpüştük, barıştık. Özledin mi lan beni? Valla özledim mi? Özlemişim. Özlediğimi sanmıyordum da. Özlemiş mi? Özlemiş. Özlemişim. Özlemiş. Hiç arkamdan konuştun mu bu süreçte? Estağfurullah canım. Yani Buradan bilmem nereye yol olur yani. Yalan mı? ben bir şey söyler miyim? Yalan. Orkun arkamdan laf söyler miyim? Arkamdan hiç. Ulan hoşuna mı gidiyor senin bu? Ben senin arkandan laf söyler miyim? Şu an basıyorum yalnız. Ya da seni değmiyor mu bu? Yo çarpıyor. Gel sarılalım lan. Gel doğru düzgün sarılalım. Buraya babam ne olduğundan müzik koyuyor. Murat görmeyeli kokmuyorsun. Vallahi Ya kok. ben şişmanken Vallahi. kokuyordum boş yapma. Vallahi sen eskiden
Şişmanken leş atıyordum yani ölüm kokuyordum Murat şişmanken. bir ayağının kokusu vardı. Aynen. Hiç unutmuyorum. Yani sen eve gelmiştin. Bir hafta sonra Ömer gelmişti. Murat mı geldi eve demişti. Ben de dedim ki geçen hafta geldi demiştim. Bu yaşandı bak. Eski senin evinde oturuyordum. Ya Bunu yaşadık yani. şişmanken şimdi kendine bakmıyorsun tabii. Bir ayakkabı da değiştirmiyorsun. Ha kokmuşsun ha kokmamışsın. Her türlü leşsin yani şişmanken. O yüzden ben hiç dikkat etmiyordum şişmanken. Peki o zaman bunu şuna bağlıyorum. Neden kilo verdin? Neden kilo verdim? Şişmanlık iğrenç bir şeydir çünkü. Kilo verin. Sağlıklı değil. Güzel de görünmüyorlar. Ondan sonra ne kadar Ama şişmanken böyle söylemiyordun hatırlıyor musun? Biz Şişmanken- sürekli ısrar ediyorduk sana ya Evet. olacak ya bilmem ne. hiç konuşmuyordum. Her şeyin farkındaydım. Aynı bu zihniyette şişmanları ve şişmanlığı sevmeyen biri olarak şişmandım. Çok kötü durumdaydım yani. Hani şişman görünce rahatsız olurdum ben 16-17 yaşımdayken. Ve şişman oldum böyle kocaman. Çok içimde böyle baskı yaşıyordum. Benim de çok merak ettiğim, aslında cevabını bildiğim ama tabii ki senin söylemen gereken, senin cevap vermen gereken bir şey. Buna ben de el kaldırabilirim. Bunun cevabını ben de biliyorum çünkü. Bu gelen kargolar. Bu kargolardan sana gelen farklı şeyler var. Bunlar gerçek mi? Yoksa bir kurgu var burada. Yani boku sen kendine mi gönderdin? Yoksa bok gerçekten sana yollandı mı? Sana şunu sorayım ilk başta. 2015 yılı mıydı? 2015 galiba. Hiç böyle bir şey olmadığını düşün. Hiç böyle bir şey olmadı. Hediye videoları sana patates geliyor. Evet. Bana Doğru. bana bile hani orkid falan geliyor. Doğru. Tuvalet kağıdı Doğru. geliyor, masum şeyler. Hiç kimsenin aklına gelir mi? Kendime bok çıkarayım da çok izlensin. Yani o zaman böyle şeyler yoktu. Prim diye bir şey yoktu o Aynen. zamanlar 2015'te. Ya bok çıktı ve ben bunu koymayacaktım. Sana bir tane YouTube'da alakasız bir arkadaş dedi ki koy la çok izlenir lan dedi. Vizyon sahibi adammış ya. Öyle dedi. Vizyonsuz bir vizyonluymuş gerçekten. O zamanlar hiç böyle olaylar yok. Hani bok çıktı ben bunu nasıl koyacağım ya falan böyle düşünüyorum. Koyamam koymayacaktım. O dedi hadi koyayım dedim. 9,5 milyon oldu. O zamana göre de çok izlendi bu arada. O zaman zaman- da çok izlendi. Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Ben zaten büyük bir kanaldım. Bok'la beraber çok büyük bir kanal İlk oldum. 1 milyon olan kanal değil mi? Burak oldu ilk sonra oha diyorum olmadı ya. Burak oldu. Şimdi bir dakika Burak demişken şöyle bir soru var. Hiç kavgalı olduğun, sevmediğin, haz etmediğin, çünkü Murat haz etmez. Haz etmediğin bir YouTuber var mı? Yok. Var şaka yaptım. Yalan Var. söylüyor. Lan var lan oğlum Bas, tamam. bas. Ya aksiyon olsun diye yok diyorum ya. Tamam lan bir kere bas. Oğlum sana bir şey olmuyor lan. Oldu bu sefer. 50'de attınız. çarpıyorum hocam 50 ya. Ufak titriyorum böyle. Var. Allah Allah. Var Burak oyunda var. Burak oyunda var. Buradan selam olsun ona. Selamünaleyküm. Seda Sayan gibi ya dobra adam yani direkt löps diye yapıştırıyor. Senin evde kaldım diye aramız bozuldu onunla bizim. İlk senin Ondan eve beri geldim. mi kötüsünüz siz? Aynen ta o zamandan beri. İlk 5 senin eve yılı geldim. var bunun. Daha fazla da. Seninle ne zaman yakın olduysak o zamandan beri onunla kötüyüz öyle düşün. 2011 falan. Oha, Senin kaç için beş ondan yılı? vazgeçmişim bak. Hiç konuşmadınız. Bir kere denk geldik de konuşmadık. Geçen hafta bir şey geldi sana. Dildo mu? Evet. Onu da ben göndermedim. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor diyorsun. Bir kere oğlum bu kız daha cevap vermemişti. Bu öldürür seni. Ama Bu kız oğlum daha cevap adam vermedi. söyledi. Tamam bunun Net emin bir yani. dakika oy çokluğu diye bir şey yok mu? Hayır ama bu Benim adam şu an- net emin bir dakika, şimdi. benim dürüstlüğüm bu hayvanın sözü şeyinde mi yani? Bilmiyor bile dildonun nereden geldiğini benim getirip getirmediğimi. Gel montaj yapıyordu yukarıda. Dildoya sünnet ederken çağırdık bunu. Aa bu ne? Bağırdı. 2 gün önce evde Ömer, oluyor sus, Ömer. Aynı dildo değildi. Bir dakika o dildo kargolanmadan önce evde şey oynandı mı o dildo? Şu açıdan bakın. Açıdan bakın. Belki Murat'ın evinde zaten vardı bir tane ve o da kargoyla geldi. Hayır hayır. Arkadaşlar burada 50 tane soru işareti var. Niye Murat'ın evinde bu cisim var? Sen niye bundan haberdarsın? Ben evinde kalıyorum. Ömer, Kalkıyorum yorganımı açıyorum dildo var yanımda. Ömer, Böyle bir ev. Ömer bu hikayeleri açtıktan Evde sonra... duvar yapıştırma yarışı yapıyoruz ya. Ne? Yanına söylüyorum. Böyle duvara atılıp yapıştırmaya çalışıyoruz onu. Ben Murat Alper. Yaptığın manipülasyonun farkındayım. Sen de şerefsizsin. Bak dildo... Hemen diyeceğim dikkat. Beni dinle. Dildo... Bak, bana bak bana. Konuşamıyorum keşke. Konuşma zaten beni dinle. Dildo geldikten sonra bunun dediklerinin hepsi oldu.
Hatta bana bak dildoyu Ama Murat'ın tek itiraz ettiği şey dildoyu gönderdiler. Diğer her şey. bak dinle. Dildoyu alıyorum Ömer'in alnına yapıştırıyorum. Ömer böyle sallıyor. Bak dildoyu Orkun bana bak. Dildoyu alıp duvara yapıştırıyorum. Ömer tokatlıyor böyle. Yani bunlar oluyor. Ama Yalnız- sırf laf olsun diye yalan söylüyorsun burada. Alakası oluyor. Alçak köpek. Şimdi Murat'ın ben evine hiç gidiyorsun. Murat'ın bir tane televizyon dolabı var. Işıklı falan böyle. İçinde dildo var. Şeyleri sergilemiş. Tam böyle ışığın altına da onu koymuş. Vitrinde duruyor. Vitrinde duruyor düşünün. Hani Murat'a bok çıkmış biri de Murat da koyamam demiş, biri de koy çok izlenir demiş ya. Şu an aynı şeyi yaşıyorum. Ben bunu nasıl koyacağımı düşünüyorum. Biri bana diyecek ki koy çok izlenir diyecek muhtemelen. Ben de koyacağım bunu yani. Orkun koy izleniyor. Hayatımda daha dobra bir zaten açıklama, aynen, daha dobra aynen. bir itiraf duymadım. Evet. Gerçekten bu dobralarınızdan dolayı Oğlum. tebrik ediyorum. Güzel bir eğlence. Ben salak mıyım kendi kendime dildo çıkartayım. Gitti video patladı anasını satayım. Diğer bütün hediye videoları milyon izlendi bu kaldı. Ben dürüst adamım abi. Ya vallahi helal olsun, çok Dürüst adamım. bu kadar da dürüstlük biraz fazla mı? benim- Yalan dedektöründe bile fazla dürüstlüğün ilk defa göz çıkardığını görüyoruz. Yani Şimdi şöyle Ali Ağaoğlu'nun bir tane lafı vardı. Benim bağırsamda bile görünür. O kadar şeffafımdır diye. Sonra cebinden böyle 20 milyar çıkarıp sayıyordu böyle yayında. Ben öyle dürüstüm. tamam, peki daha saf, daha böyle insani duygularla sorulmuş sorular soracağım. Hiç aşık oldun mu? Hayır. Hayır mı Murat? Hayır mı? Doğru. Aşık olsam bitmez çünkü ilişki. Öyle değil de. Bence öyle. Veya karşı yapmadıysa bitmez. Bak Murat mesela bana delik yapılmadı dedi. Mesela bu mesajın altından ne alıyorsunuz? Murat'ın Hayır. soru geliyor. Hiç aldattın mı Murat? Çarpılmak istemiyorum yeter evet. Doğru. Doğru söylüyor. Oluyor. Olsun, oluyor öyle Çok şeyler. doğru. Ama pişmansın değil mi aldattığın için? Cevapla. Evet tabii ya bayağı vicdan yaptıydım o zaman. Doğru. Doğru. Yaptı mı? Doğru. Tamam. Ayıp olmasın diye Instagram'dan takip ettiğin biri var mı? Yok ya hiç etmem ben direkt ya. Meryem'i gerçekten seviyor musun? Yok abi. Yalan seri söylüyor. gidiyor. Yok seviyorum. Belli ederim ben sevmediğimi sen biliyorsun. Evet. Yok. Çok belli edersin. Çok belli ederim. edersin. Doğru. Hiç şey değil yani. Hiç 200'lük Murat'ta 0. Yok. Direkt tek bir tane. Nasıl söyle? Tek bir yüz evet. Hiçbir YouTuber'la aranda bir şey yaşandı mı? Murat senin kesin olmuştur. Meryem'e bakma bak. Başka düşünüyoruz o zaman. Oldu. Tanıyor muyuz? Tanıyorsunuz. Tanıyoruz. İyice bunun üstüne. Yakınlardan mı? Tanıyorsunuz. Yakınlardan mı Murat? Çok yakında. Kim? Ya, Meryem. Yok şaka. Bu değil de. Ömer. Çok daha kötü. Bu da değil de söylenmez şimdi ya. Söyle. Tamam bence de söylenmez. Söylüyormuş böyle bana. Tutamıyor içinde. Ne oldu ki? Sevgili mi oldunuz? Yok. Akşam yemeğine çıktınız, görüştünüz, flört ettiniz. Gezmece işte. Sonra sen evdeki şeyi gösterdin ona. Yok Koleksiyonunu gösterdi. onu sadece erkeklere gösteriyorum. Onu öyle lütfen. Ben öyle birisi değilim. Ben yani evime gelen insanlara öyle biri değilim yani. Ya yok mu daha pislik soruları sen? Bunlar mıydı? Şu ana kadar çektiğim en pis, en dobra, en dürüst ve bir insanın kendiyle ilgili eğlenerek yaptığı gizli bir zevkini bu kadar net bir şekilde anlattığı, benim de bu kadar şaşırıp tepki verdiğim yalan dedektörü videosu kesinlikle bu oldu. Daha hiçbir şey bilmiyorsun. Buzdağının görünen kısmı o. Sadece görün biraz daha değişsen neler çıkacak. Dildo'nun başı sadece. Yok ha dildo ile alakası yok. Dildo bitti ya. Dildo bu kadar da en fazla bitti dildo. Allah akıl fikir versin yani. Daha sorsam ne anlatacak kim bilir yani. Benim aklıma gelmiyor öyle bir soru. Devret sen bu programı. Belki Enes'e devret. Henüz de evet. Hep yapıyor, herkesten bir tane alıyor. 3 yıl önce de 60 saat yemek yememe yapmış. Murat Engin konuğumuzdu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Murat vallahi bu videoyu şu an çektik. Bir de yayınlandı. Hadi bakalım yayında altta neler geliyor. Magazin Tube'da neler geliyor. Gelsin canım ne Gelsin. oldu?
Hiç problem değil. Helal olsun. Vallahi dürüst adam. Hiç de bir şey diyemezsiniz. İçi dışı bir. Kindarda bir adam. Kinder sürpriz. Ha, yiyen laf etsin. Gel. Çarp hadi satayım. Çarp. Ama benim çok acıyor ya. Gel Benim buraya. çok acıyor ya. Laf yap. Benim çok acıyor ama ya. Orkun gel şuraya. Benim gerçekten çok canım acıyor ya. Geçen çarpıldım ha. Geçen hafta çarpıldım. Çok canım acıyor ya. Bu ne biçim bir şey ya? Olmuyor işte. Olmuyor. Zorlama. Bir sonraki videoda yaparız. Sen arkaya geçer misin? Bir sonraki gel videoda. şuraya. Bir sonraki videoda yaparız. Orkun yapacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Murat'a abone değilseniz Murat'a, Meryem'e, Ömer'e abone olmayı. Sıkacağım boğaz, ne yapıyorsun? Kendi silahından patladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lan buraya! Bay bay. Gel buraya! Yap ayak.